Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bazen arkadaşlarım beni arıyor böyle. Refika diyorlar işte. Bize bu hafta sonu eve misafir gelecek kahvaltıya. Ne yapsam kahvaltı? Kahvaltı var mı böyle kolay bir önerin diye. Ben bazen artık akşam yemeğinden daha çok sabah kahvaltılarına sevdiklerimi çağırmaya başladım fark ettim. Hem günü böyle güzelce birlikte geçiriyorsun hem de akşam yemeği yediğin zaman biraz daha insan böyle yoğun bir yemekte suçlu hissedebiliyor, ağırlık olabiliyor. Daha az yorulduğun bir davet olduğu için kahvaltılarda hepimizin böyle canı çekecek, lezzetli böyle parmaklarını yedirecek 10 tane farklı ipucu vermek istiyorum. Oo, hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi bunları aslında en önemlisi kahvaltıda yumurtalı bir yemek olması. Börek olarak ayırdım. Bir de böyle etleri kendi yapacağımız şekilde ev yapımı olan birkaç tane de ipucum var. Şimdi ilk başta yumurtalardan başlayalım. En sevdiğimi şöyle anlatayım. Bir tane böyle toprak kaba, büyük parça hellim, sucuk, domates ve azıcık da tereyağı koyuyorsunuz. Birkaç tane baharat var. Tarifin detayı aşağıda. Ondan sonra onu fırında böyle 20 dakika pişiriyorsunuz. Misafir gelmiş olması lazım bu sürede. Ondan sonra yumurtaları onun eline veriyorsunuz. O böyle fırından çıkıyor, sucuğun böyle yağları erimiş, hellimin hafif böyle yağ mis gibi kokusu çıkmış. O baharatlar, domatesler hafif kendini salıyor. O haliyle yumurtayı direkt fırından çıkartmaz toprak kabının içinde masada kendi kırıyor ve yavaş yavaş karıştırıyor. Bütün o yağlarla o yumurta böyle nefis bir şekilde pişmeye devam ediyor ve krema gibi oluyor yumurta. İnanılmaz lezzetli. Dediğim gibi bunun videosu da var. Tarif için detaylarını aşağıda da yazıyorum. Videoda da şuradan ulaşabilirsiniz. Fırat'la mı yapmıştın videoyu? Mert Fırat'la yapmıştık, evet. Dolayısıyla çok heyecanlıyım. Biliyorum benim yerimde olmak isteyen böyle hani Türkiye'nin %70'i falan. Hatta onunla ilgili bir tane anımı söyleyebilir miyim? Senin haberin yok. Geçen gün Mert'le buluştuk. Karısı da geldi. O gün o videoda hatırlarsanız ben Mert'e evlenme teklif etmiştim. Allah sahibine bağışlasın. Cümlemiz hocam. Sahibi yoksa da benimle evlenir misin? Ne yok demişti. O da o zaman evet demişti. O gün ne olmuş? Koştur koştur buradan sete gitmişti. Sete gidince bir şekilde çekim başlayamıyor. O sırada da bir kızla tanışıyor. Kız da İdil. O gün yani benim evlenme teklifime evet dediği gün İdil Fırat'la tanıştığı gün, sonra da evlendiler. Allah uzun ömür ve bol bol mesutluk versin. Çoluk çocuk da versin inşallah. Böyle bir hikaye var yani. Öyle buradan nereden geldi böyle falan. Aynen. Göndermiş olsaydın sete evlenmiş. Evet, yemek daha uzun sürseydi, daha zor bir yemek yapsaydım belki onu değil de belli olmaz falan. Aşk olsun tabii böyle bir şey olmaz. Çok da sevdik kendisini. İdil de artık Mert gibi bizim kardeşimiz. Evet. Niye güldünüz? Niye bu kadar büyük güldünüz? Aşk olsun, niye ki? Ondan sonra şimdi birincisi bu. İkincisi patatesli yumurta. Patatesli yumurta da öğrenci evi olarak tarif var. Patatesleri küp küp kesiyorsunuz. Birazcık böyle soğanla çevirip üstüne de yumurtayı kırınca nefis oluyor. Son yıllarda patates ve soğanın parası yükseldiği için bu böyle öğrenci evi yemeğinden daha da böyle üstün bir yemeğe doğru çıkmaya başladı. Şimdi burada patates de, yumurta da, soğan da 3 tane vezir gibi satrançtaki. Üçü bir arada olunca kötü bir yemek zaten yapmak mümkün değil. Üçüncüsü de İngiltere kraliçesiyle yaptığım tarif diye. İngiltere kraliçesinin en sevdiği yemekten aslında Toad in the Hole diye bir İngiliz tarifini biz kendimizce uyarladık sucukla beraber. O da böyle çok kolay, böyle yumurtanın böyle sıcak bir kaba dökülüp kabarmasıyla oluşan böyle suflemsi enteresan bir lezzet. Onu da şiddetle tavsiye ederim. Filmin adı ne? Sucuk in the cup mı? Köpüren yumurtanın yanındaki sucuk kraliçenin favorisi. Normalde diye. sosiste mi yapılıyor? Normalde sosisle yapılıyor aynen. Ben bir İngiliz arkadaşıma sordum. Kraliçe asla sosis yemez dedi. Çünkü İngilizler kraliçeyi tanımıyor. Valla Toad in the Hole deyince kraliçenin nesi... Daha doğrusu ben buna bakalım bu kraliçe ne yiyor diye baktığımda buldum. Kraliçe en çok bunu seviyormuş. Onu ya da seviyor diyorlar halka. Onu bilemem. Sonra yine bir diğer çok sevdiğim... Ne yapıyorlar orada? Örgü mü örüyorlar? Ne yapıyorlar orada? Üçü de telefonunda belirsiz bir şeyler yapıyor. Birbirleriyle mesajlaşıyorlar. Dedikodu yapıyorlar arkada. Evet. Sonra devam ediyorum. Simitte yumurta. Bu da yıllar evvel aslında adada sana yaptığım bir tariften çıkmıştı, Bahar Kitapçı, hatırlar mısın? Simiti ortadan ikiye kesiyorsunuz. Hafif böyle yağlayıp tavaya yapıştırıyorsunuz. Sonra yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıyorsunuz. Böyle varsa kurutulmuş et birkaç parça, yoksa hiç önemli değil, sadece yumurta da olabilir. Şeyin içine yumurtanın beyazını döküyorsunuz. Sonra çırpılmış yumurtanın sarısını ince bir şey olarak, varsa işte kurutulmuş et,
Onun böyle üstüne bir iki parça, üzerinde birkaç tane maydanoz. Böyle her kestiğinizde yumurtanın sarısından, beyazından ve bir parça da çıtır çıtır simit elimizde oluyor. Bunu daha da uçarak, daha sonra bu tarifi başka YouTube kanallarında ve normal tarif verenlerde de bundan esinlenip büyüyen farklı tarifler çıktı. İçine böyle peynir, farklı şeyleri de koyup simitin tamamını böyle iyice kabaran bir şeyde çevirmek aslen mümkün. Sonra bir de inanılmaz sevdiğim böyle maydanozla yumurtayı ve birazcık da beyaz peyniri karıştırıyorsun. Açmayı ortadan kesiyorsun. Onun üzerine onu koyuyorsun. Ya fırının ızgarasına ya da bizim öğrenci evi tanerinde çıtır çıtır yapıyorsun. O da inanılmaz oluyor yani, böyle peynirli yumurtalı bir ekmek. Çok basit ve yani sen ne yaptın diye sizi böyle kalkıp öpeceklerine emin olabilirsiniz. Bir tane de bu sefer yumurtayı yarı tatlı olarak kullanan. Bunu da bir arkadaşlarımla Amerika'ya gittiğimde böyle Amerikan California usulü French toast dedikleri kalın yumurtalı ekmek. Onu da böyle, hatta tam şu an karşımda o açık, hangi tarifleri anlatayım size diyordum. Orada Emir Eminoğlu'nun bir tane yorum var. 7 filminde katili obezi yedirerek patlatmışlardı ya. Katile ilham sizin verdiğinize eminim demiş. İyi bir şey mi diyor, kötü bir şey mi diyor çok emin değilim ama bu nedir ya, bu nasıl bir lezzettir tahmin edebiliyorum. Ölümcül bir günah bu demiş. İşte öyle bir etki yaratıyor bu şey. Çünkü yumurtayı böyle azıcık bir krema ile çırpıp güzelce böyle iki tarafını onunla ısladığınız zaman o ekmeğin bir yumuşaklığı var ki böyle hani kuş tüyü yorgan gibi böyle acayip bir yere gidebiliyor. Yine çok basit ve çok kolay, yani 2 dakikada falan yapılabiliyor. Kahvaltıda hangi böreği yapabiliriz? 3 tane önerim var. Bir tanesi kadayıftan bir tava böreği. Kadayıf yoksa normal yufkadan da yapabilirsiniz. Ama içinde böyle bol dil peyniri olursa o börek çok başka oluyor. Yok birazcık daha fazla vaktim var derseniz benim böyle tam bir mükemmel bir çiğ börek tarifim var. Böyle çiğ börek hani o ses şır sesinden geliyor derler. Gerçekten cızır cızır böyle olup o içindeki etin suyunun böyle ısırdıkça, böldükçe aktığı inanılmaz lezzetli, dışı çıtır çıtır bir börek ve yapımı gerçekten çok kolay. Onu yapabilirsiniz. Bir de benim çocukluğumdan beri her zaman yaptığım 2 dakikada yufka aldınız, hazır yufka. Böyle 4'e böldünüz ve içinde istediğiniz evde o saatte ne malzeme varsa, kaşar peyniri olabilir, dil peyniri olabilir, beyaz peynir olabilir, süzme peynirli bile olabilir. İçine bir parça domates biberli, bir parça böyle yeşillikli katlayıp koyduğunuzda yaptığınız gözlemede çok iyi bir alternatif olacaktır. Şimdi dışarıdan almayı sevdiğimiz ama artık yeterince sağlıklı gelmeyen olabilir ya da pahalı olduğu için almayı tercih etmeyebiliriz. 2 tane güzellik var. Galiba 4 var. Bunlardan bir tanesi sosis, bir tanesi sucuk, öbürü peynir, öbürü de Salam. sürülebilir çikolata. Salamı yapmadım bak, salamı denemem lazım. Güzel bir meydan okuma olabilir. Ama sucuğumuz ve sosisimiz hem tavuklu hem etli var. Tavuklu sosis de inanılmaz lezzetli. Denemediyseniz muhakkak deneyin derim. Geçen, yani oldu epeyce, kuaföre gittim. Benim sosisliği yapmaya başlamışlar. O nasıl bir tat falan diye. Artık saçlarımı bence daha güzel kesiyorlardı diye tahmin ediyorum. Bir havam bol oldu. Ha? Aylardır saçlarını kestirmedim. Aylardır saçlarımı kestirmeye gerçekten bir saçlarımı kestirmeye vaktim olmadı. Yani şu kadar gecikmiş olabilirim saçlarımı kestirmek için. Allah'tan uzun süredir sizle bir video yapmıştık. Efsanevi Türk kahvesi rengi diye. Ondan beri kendim boyuyorum saçlarımı. O yüzden saçlarım, Kendi kesiyorsun mesela. saçlarımı boya. Kendim de biraz kesmiş olabilirim. Ne yap? Önler çok uzadıydı. Orijinali hangi renk? Orijinali bu renk aslında da aslında yazın biraz daha açılıyor da. Nasıl? Mavi mi? Orijinali, pardon, bu renk. Kendim ekrandan görünce ters oldu. Orijinali bu renk. Ama yazın normal daha çok açılıyor. Fakat boyadığımız için birazcık daha az açılıyor. Buralarım çok beyazladı, o itirafımda söylemeliyim. Ama 25 yaşından beri saçlarım beyazlıyor. 26 değil misin zaten? 26'yım. Bir yıldır beyazlıyor işte, ne yaparsın. Evet. Ondan sonra sosisliği muhakkak deneyin. Sucuğumun özelliği de şu. Hellim ve fıstıklı oluyor. Ama hani o pahalı gelirse fıstığı çıkarabiliriz, hellimi çıkarabiliriz. Düz de kendi baharatıyla o et gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Sürülebilir çikolatanın birkaç tane tarifi var ama bence en kolayı ve hemen yapabileceğiniz bir çorba kaşığı bal, bir çorba kaşığı tahin, bir çorba kaşığından galiba biraz azdı. Onu tam yanlış söylemeyeyim. Onu aşağıda karıştırıp, kakao ile karıştırıp
Üçünü bal, tahin ve kakaoyla inanılmaz lezzetli Nutella tadı gibi bir tad elde edebildiğimiz bir sürülebilir kolay çikolata var. Bunun daha zor versiyonları Raffaella, yani tam bu bildiğimiz sürülebilir çikolata Nutella'lar, Sarella'lar falan da böyle alternatif olabilecek ev yapımı halimizde tarif olarak mevcut ama bu çok kolay ve tak diye yapabileceğiniz ve çeşit olarak havalı gözüken bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Sürülebilir peynir ya da peynirinizi kendiniz yapmanız. 1 litre veya 2 litre süt aldınız. O sütü pat diye kestiniz. Kestikten sonra böyle küçük küçük pıhtı pıhtı oldu ve ondan sonra onları isterseniz sıkıştırıp bir taze peynire, isterseniz çökelek gibi kullanabilirsiniz ya da azıcık yağ ile beraber ılıkken bzzt diye mutfak doğrayıcısı onlardan geçirirseniz nefis bir krema şeklinde peyniriniz oluyor. Onun yağını ve suyunu birazcık daha az koyduğunuzda biraz daha koyup bu sefer onun içerisine isterseniz ben reyhanlı var. Reyhanlı fıstıklı böyle bir büş deniyor. Hani böyle keçi peynirleri büş diye satılıyor böyle sucuk şeklinde. Öyle bir peynir yapıp onu buzdolabında bir yarım gün beklettikten kesip sunduğunuzda inanılmaz havalı oluyor. Bunu isterseniz fındıklı da yapabilirsiniz. Yer fıstıklı da çok yakışır. Ama reyhanla, aklınızda olsun şimdi tam zamanı, reyhanla peynir inanılmaz yakışıyor bir arada. Onun tadı ona geçiyor, onun rengi falan acayip güzel olabiliyor. Aklınızda olsun. Bunlar benim bir misafirim geldiğinde ilk aklıma gelen hangisini yapsam diye arasından seçtiklerim. Sizle de paylaşmayı çok istedim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Alo, kahvaltılık öneri mi istiyorsun? Şimdi YouTube'da yeni bir videom var. Sen YouTube'a abone değil misin? O zaman YouTube'a abone ol. Şuradan siz olabilirsiniz. YouTube'a abone ol. Oradan bak kahvaltı için nefis öneriler var. Onlara gireceksin. Bir de gurme yumurta tarifleri. Gurme yumurta tarifleri 3 tane burada var. Çırpılmış yumurtayı bilmiyorsan valla oğlan vermezler, ben sana söyleyeyim. Ya da kız vermezler, ne istiyorsan. Tamam, okey. Kapatıyorum. Tamam, hadi bak. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ne olur videomuzu da beğenmeyi, şuradan bize esirgemeyin. Her şey öyle değişiyor. Bizden bu kadar. Görüşürüz.